22 yaşındaki Gabby bir Instagram fenomeniydi ve seyahat etmeyi çok seviyordu. Instagram ve YouTube gibi sosyal medya hesaplarında genellikle seyahat ile ilgili içerikler paylaşıyordu. Gabby ve nişanlısı Brian bir karar vererek New York'tan başlayıp Amerika'da ülke çapında seyahate çıkmayı planlıyorlardı. Aslında her ikisi de göçebe bir hayat yaşamak istiyorlardı ve konaklama ile yol masrafları böylesine bir yaşam için oldukça fazlaydı. Bunun için alternatif bir çözüm buldular. Hayallerini gerçekleştirmek üzere kendilerine bir minivan aldılar ve bu aracı kendi elleriyle küçük bir karavana dönüştürdüler. Böylece istedikleri yere gidip istedikleri bölgede konaklayabileceklerdi. Belirtmek gerekirse araç resmi olarak Gabby'ye aitti. 2 Temmuz'da kendilerine bir seyahat rotası belirleyerek karavandaki yeni yaşantılarını takipçileriyle paylaşmaya başladılar. Kendileri genellikle çöl gibi ıssız ve şehirden uzak yerleri ziyaret etmeyi seviyorlardı. Ziyaret etmeyi planladıkları son yer Amerika'daki Oregon eyaletiydi. Daha sonrasında ise nereye gitmek istediklerine dair bir karar vermemişlerdi. Ancak buraya Ekim ayına kadar varmayı planlıyorlardı. Yolculuktayken yeni bir YouTube kanalı açarak seyahatleri hakkında vlog tarzı videolar çekmeye başlamışlardı. Her ikisi de gezdikleri yerleri sosyal medya aracılığıyla adım adım paylaştılar. Aslında bu sosyal medya paylaşımları daha sonra kanıt olarak kullanılacaktı. Çünkü işler biraz daha karışmaya başlamıştı. Gabby 26 Ağustos'ta popüler bir duvar resminin arkasında fotoğraf çekildikten sonra Instagram'a atmıştı ve ailesine haber vererek iyi olduğunu söylemişti. 30 Ağustos'ta ailesine son bir mesaj göndererek burada telefon çekmiyor yazmıştı. Sonrasında ailesi ve arkadaşları da dahil kimse Gabby'ye ulaşamadı ve ona ne olduğu bilinmiyordu. Onu en son gören ve muhtemelen ona ne olduğunu bilebilecek tek kişi nişanlısıydı. Nişanlısı garip bir şekilde 1 Eylül'de Gabby ile seyahate çıkmadan önce yaşadıkları yer olan Northport, Florida'ya kendi ailesinin evine geri döndü ve oraya vardığında ise yanında Gabby yoktu. Gabby'nin New York'ta yaşayan ailesi ise ne kızlarına ne de Brian'e ulaşamadılar ve polise haber vererek durumu bildirdiler. 11 Eylül'de polis Brian'in ailesinin evini ziyaret ederek onunla konuşmak istediklerini ve evi aramaları gerektiğini söylediler. Evi aradıklarında ise minivan garajda duruyordu. Ancak tuhaf bir şekilde Brian polisle konuşmayı ve onlara ifade vermeyi kabul etmedi. Polis şefi ise Brian'e ve konuyla ilgisi olan herkesten yardım isteyerek konuşmaları için resmen yalvarıyordu. Polis şefi de bir baba olduğunu ve ailenin neler hissettiğini anladığını, ayrıca soruşturmayı daha fazla engellememesini söyleyerek Brian'den sadece birkaç soruya cevap vermesini istedi. Gabby'nin ailesi de bir bildiri yayınlayarak kızlarının nişanlısına şunları söylediler. Bunu ona nasıl yapabildin? Gabby vahşi doğada yapayalnızken sen bencilce sessiz kalıyorsun ve evinde öylece oturuyorsun. Doğru olanı yapman ve Gabby'yi eve getirmemize yardım etmen için sana yalvarıyoruz. O çölde ne olduysa oldu. Kontrol edebileceğimiz tek şey şu anda ne yaptığımızdır. Bize Gabby'nin nerede olduğunu söyle. Sessiz kalarak ona olan aşkını lekeliyorsun. Brian asla konuşmadı. Ancak cevaplar er ya da geç ortaya çıkacaktı. Kendi ailesi ise polisin sorduğu sorulara avukat yönlendirdi. Ailesinin ve görgü tanıklarının doğrulaması üzerine Gabby en son nişanlısı ile birlikte Grand Teton Ulusal Parkı'nda görülmüştü. Görgü tanığına göre çift 27 Ağustos'ta o bölgedeki bir restorana gelmişti ve Brian çok saldırganca davranarak oradaki çalışanlarla para konusunda tartışmıştı. Oradan ayrıldıktan sonra ise Gabby ağlayarak restorana geri dönmüştü ve nişanlısının davranışı için çalışanlardan özür dilemişti. En garip detaylardan biri ise aynı bölgede karavan yolculuğu yapan evli bir çift YouTube'daki kanallarına bir video yüklediler ve bu videoda Gabby ile Brian'in kullandığı minivan araç kamerası sayesinde park halindeyken görüntülendi. Çift bu aracın akşam saat 6 civarında orada olduğunu ve geri döndüklerinde ise yine aynı yerde gördüklerini söylediler. Yeni ifadeler ve ipuçlarının da ortaya çıkması ile birlikte polis Brian ve ailesini konuşmaları için ikna etmeye çalışıyordu. 17 Eylül'de Brian'in ailesi işbirliği yapmaya ve polislerin eve gelip ifade almalarına izin verdiler. Polisler oraya gittiklerinde biraz şaşırmışlardı. Çünkü aile Brian'in 3 gündür kayıp olduğunu ve oğullarının nereye gittiğini bilmediklerini söyleyerek kayıp bildirisinde bulundular.
FBI'ın da bu olaya el atması ile birlikte 23 yaşındaki genç adam aranmaya başlandı. Başka bir garip detay ise 12 Ağustos'ta yani Gabby kaybolmadan önce bir tanık polisi arayarak iki kişinin kavga ettiğini söylemişti. Tanığın polise söylediğine göre Brian Gabby'ye tokat atmıştı. Gabby ise ondan uzaklaşmak isterken Brian peşinden gitmişti ve ona tekrar bir tokat atarak oradan uzaklaşmışlardı. Başka bir tanık ise öfkeli bağırışmalardan sonra Brian'in Gabby'nin koluna bir yumruk attığını ve ikisi araçtayken Gabby'nin Brian'e "Neden bu kadar kaba olmak zorundasın?" dediğini duymuştu. Gelen ihbar üzerine polis hemen yola çıktı ve çiftin arabasını otoyolda durdurdu. Polis arabaya yaklaştığında Gabby'yi ağlarken gördü ve onlara problemin ne olduğunu sordu. Sonrasında Gabby'nin rahat konuşamadığını fark ederek onu polis arabasına bindirdi. Endişelenmemesi gerektiğini ve her şeyi anlatmasını istedi. Neredeyse 5 haftadır seyahat ettikleri için ister istemez aralarındaki gerilimin arttığından bahsetti. Yapmak istediği şeyler olduğunu ve Brian'in ona inanmadığını söyleyerek ona vurduğundan bahsetti. Polis "Peki o sana vurdu mu?" dediğinde Gabby "Hayır" dedi. Ancak garip olan şu ki ihbarı yapan görgü tanığına göre bu olay tam tersi bir şekilde yaşanmıştı. Polis ise o görgü tanığının ifadesini almamıştı. Sonrasında Brian'e ne olduğunu sorduğunda Gabby'nin direksiyonu tutup sola kırdığını ve kaldırıma çarptıklarını söyledi. Brian ona arabadan inmesini ve sakinleşmesini söylemişti. Gabby ise arabadan indikten sonra onu orada yalnız bırakacağını düşündüğü için nişanlısına vurmaya başlamıştı. Brian de doğruladı ve Gabby'nin ona vurduğunu söyledi. Ancak her ikisi de birbirlerinden şikayetçi olmadılar. Polise durumu anlatırken Brian'in çok neşeli ve şakacı davranışlar sergilemesi biraz tuhaf görünüyor. Polis bu durumda Gabby'yi şüpheli olarak nitelendirdi. Bu olayı bir aile içi şiddet vakası olarak değerlendirmek yerine bir sinir krizi vakası olarak nitelendirdi ve çiftin bir gece ayrı kalmasının iyi bir çözüm olacağını düşündü. Bu yüzden Gabby'nin kendi aracında, Brian'in ise bir otelde konaklamasını istedi. Aslında ortaya çıkan bu görüntülerle çiftin arasındaki gerginliğin ne boyuta geldiği kolayca anlaşılabiliyor. FBI'ın ve yerel polisin çalışmaları ile birlikte çok geçmeden o kötü haber geldi. Yetkililer 19 Eylül 2021'de Gabby'nin cansız bedenine ulaştı. En son görüldüğü yere yakın bir bölgede bulundu. 21 Eylül'de ise bir ön otopsi yapıldı ve bunun bir cinayet vakası olduğunu doğruladılar. Resmi olarak olayın nasıl gerçekleştiğini ise şimdilik açıklamadılar. FBI Brian'in ailesinin evine el koydu ve orayı bir suç mahalli ilan ettiler. Şimdi ise bütün yetkililer baş şüpheli olarak her yerde Brian'ı arıyorlar. Onun nerede olduğunu söyleyene $20.000 para ödülü verilecek. Gabby'nin bulunduğu yerde garip bir ipucu keşfedildi. Aslında bu ipucunu keşfeden kişi bir internet dedektifiydi. Sizlere daha önceden bir çiftin karavan yolculuğu yaptığını ve minivanın araç kamerasına yakalandığından bahsetmiştim. Ailenin kullandığı araç minivana yaklaşırken görebileceğiniz üzere minivanın kapısı kapatılıyor. En önemli detay ise bu araç Gabby'nin bulunduğu yerden yaklaşık 900 metre uzaklıktaydı. Minivanın yanından geçerken ise aracın önünde sadece bir çift terlik var. Bu da bize Brian'in o sırada araçta yalnız olduğunu ve cinayetin ne zaman işlendiğine dair önemli bir bilgi veriyor olabilir. Gabby'nin ailesi ise kızlarının en son 30 Ağustos'ta mesaj gönderdiğini söylemişti. Ancak bu mesajın tuhaf olduğunu ve mesajı yazan kişinin kızları olmadığını düşünüyorlar. Eğer bu bir kaza olsaydı Brian eve gitmek yerine polise giderdi ve durumu anlatırdı. Ancak Gabby'ye her ne olduysa sonrasında yaşanacak olayları iyi biliyordu ve bu yüzden kendisine güvenli bir liman arayarak ailesinin evine sığındı. Oğullarının her ne kadar kaybolduğunu söyleseler de bir yerlerde saklandığı çok açık. Gabby'nin kaybolduğu bildirildikten sonra onu gören son kişinin yani nişanlısının gözaltına alınarak hemen sorgulanması gerekirdi. Ancak maalesef bazı polisler dava ile ilgili ellerinden gelen her şeyi yapsalar da izinler ve yetkiler verilmedikçe görevlerinin dışına çıkamazlar. Aslında tam olarak neler yaşandığı Brian'in yakalanmasıyla gün yüzüne çıkacaktır. Bu olay çok yakın bir tarihte gerçekleştiği için dava ile ilgili daha fazla gelişmenin yaşanacağını ve olayın tamamen çözüleceğini umuyorum.
Konuyla ilgili ciddi gelişmeler oldukça bu videonun altına yorum yaparak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Umarım Brian yakın zamanda yakalanır ve Gabby ise hak ettiği adalete kavuşmuş olur.